Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi değerli metallere bir bakacağız. Gümüşle başlayalım. 32.40-32.50 direncinden bahsetmiştik. Bu bölgeden geçtiğimiz hafta satışlar alarak haftayı kapattık. Özellikle Cuma günü tekrar bir 32.50 üstü denemesi oldu. Fakat burada satıcıların güçlü olduğunu gördük. Cuma kapanışına baktığımızda şu son oluşan kırmızı mum bu bölgede hala satıcıların aktif olduğunu bize gösteriyor. Fakat burada şu soruyu sormamız gerekir. Buradaki satıcılar gerçekten güçlü mü? Bu direnci çalıştıracak kadar güçlü mü? Şu an için baktığımızda bugün gelen bu alımlarla birlikte bu önemli direnç bölgesindeki son satıcıları temizlediğimiz bir süreç yaşanmış olabilir. Ancak bunun netleşmesi için Amerika saatini beklememiz gerekecek. Amerika burada satıcı olarak mı devreye giriyor yoksa alıcı mı olacak bunu takip edeceğiz. Dolayısıyla bugünün kapanışı oldukça önemli olacak. Bu tarz güçlü bir yeşil mum kapanışı alacak olursak 32.50'nin kırılma ihtimali güçlenmiş olur. Ancak Amerika burada satıcı olarak devreye girer ve bu yükseliş burada bir fitil olarak kalacak olursa satıcıların güçlü olduğunu tespit ederiz. Bu noktada da düşük zaman dilimlerine dönüp analizimizi daha detaylandırmamız gerekir. Burada iki itki hareketini takip ediyorduk. 28.78'den başlayan yükseliş, şu güçlü yükseliş. Bu hareketin içinde oluşan son yükselişte bakın 30.68'den başlamıştı. Bu iki yükselişin düzeltmelerini takip ediyorduk. Burada 30.68'den başlayan yükselişin %50 düzeltmesini yaptık. Aynı zamanda 28.78'den başlayan yükselişin de düzeltme sınırından şu an alımlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla aşağıda şu bölgeyi takip edeceğiz. Bakın 31.50 ve 31.40 desteği çok önemli olacak. Bu bölge kırılacak olursa şu büyük yükselişin düzeltmesinin başladığını söylediğimiz bir süreç yaşanır. 31.40 altında kapanışlar almaya başladığımızda da 30.68'lere kadar bu düşüşün devamını bekleriz. Dolayısıyla bugün için aşağıda 31.50-31.40, yukarıda 32.40-32.50 destek direnç bölgeleri önemli olacak. Buradan ons altına geçtiğimizde 2790'ın kırılmasıyla birlikte 2900'lere doğru yükselişler gelebilir demiştik. Şu an için bu süreci takip ediyoruz. Burada oluşan son tepeyi esas aldığımızda 2806 ve 2770 desteği çok önemli olacak. Bu aynı zamanda son oluşan tepenin direnci destek olarak çalışacak mı? Bunu sorgulayacağımız bir süreç olur bu tarz bir geri çekilmede. Aynı zamanda 2536'dan başlayan yükselişin düzeltme sürecine giriyor muyuz? Bunu takip edeceğiz. Ancak bu bölge destek olarak çalıştığı sürece yukarıda 2900 hatta 3000'lere doğru hareketin devamı beklenebilir. Ancak burada 3000 dolar seviyesiyle ilgili bir uyarıda bulunmak istiyorum. Çok fazla 3000 dolar beklentisi var. O nedenle 3000 dolara ulaşamadan bir satış alma ihtimali de var piyasanın. Ya burada kurumsal dediğimiz büyük yatırımcı sizin hedeflerinize ulaşıp satışa geçmenize fırsat tanımak istemeyebilir. O nedenle bu kadar çok 3000 dolar beklentisi varken sizi bu pozisyonda kitlemek için o seviyeyi göstermeden satışa dönebilirler. O yüzden temkinli olmak gerekir. Bu verdiğim destek bölgelerini yakından takip edip kırılması durumunda en azından risk azaltmak çok önemli olacaktır. Ancak şu an için bu verdiğim destek bölgesi çalıştığı sürece sorun yok. Yukarıda minimum 2900 belki 3000'lere doğru hareketin devamı beklenebilir. Bu noktada maliyeti yüksek ve vadesi kısa olanlar için biraz daha bu seviyeleri yukarı çekebiliriz. Bunun için de düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde 2580'lerden başlayan yükselişi takip ediyoruz. Şu an oluşan son tepeyi esas aldığımızda 2819-2807 bölgesi gene takip edilmeli. Bu bölge kırıldığı takdirde bir düzeltme sürecine girdiğimizi düşünürüz. Ancak burası korunduğu sürece bakın bunu biraz daha genişletebiliriz. Şurada bir konsolidasyon alanımız var. Bu alan korunduğu sürece sorun yok. Yön yukarı 2900'lere zaten ulaştık diyebiliriz artık. 3000'lere doğru bu hareket devam ediyor mu? Bunu takip ediyor olacağız. Buradan platine dönecek olursak platinde de bakın şu son yükselişin minimum düzeltmesini yaptık ve tekrar buradan güçlü alıcıların geldiğini takip ediyoruz.
Ve burada bakın 990 kırıldıktan sonra bizim ana beklentimiz 1053'lere doğru yükselişin devamı olacaktı. 1033'lerden gelen satışlar da şu an için bu 990 bölgesini destek olarak da çalıştırmış durumda. Altında gelen satışlar güçlü alımlarla karşılanıyor. Kısacası burada 1033'lerin de geçilmesiyle 1053'lere doğru yükselişler beklenebilir. Ancak bu noktada düşük zaman dilimlerine geçip bakın burada bir yatay bant oluşacak mı, bunu takip edeceğiz. Burada 979 altında kapanışlar almadığımız sürece 1053'lere doğru yükselişin devamı beklenebilir. Takip edeceğimiz, kırılması gereken önemli direnç bölgeleri de 1025-1033 bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Şu an için 1033'ten başlayan şu düzeltme süreci sonrasında gelen yükseliş ve buradan gelen satıcıların da bir önceki dibe ulaşamadan tekrar bugün alıma geçiyor olması pozitif. Ancak bu alıcıların yeterince güçlü olduğunu görmemiz için 1025 ve 1033'ün kırıldığını da görmemiz gerekiyor. Buradan paladyuma geçecek olursak, paladyumda da bakın şu son yükselişin düzeltmesini takip ediyoruz. 950 altındaki kapanışlar sıkıntılı olacaktır. Düzeltmeden daha güçlü satıcıların geldiği bir süreci gösterir. Aynı zamanda düşük zaman dilimlerinden şimdi göreceğiz. Burada bir arz talep dengelenmesi de oluşmuş durumda. Ancak bu 950 altında hareketler görmeye başladığımızda arzın daha güçlendiği, satıcıların daha güçlü olduğu bir süreci gösteriyor olacak. O nedenle 950-949 altındaki hareketlerde temkinli olmak gerekiyor paladyum için. Paladyumda düşük zaman dilimine geçtiğimizde de bakın şurada son bir talep süreci yaşandı. Ve buradan gelen satışlar 1995 maksimum düzeltme sınırını da kırdığı için ana beklentimiz tekrar bu 956'da oluşan son dibe kadar satışların devamı olacak. Bu da aynı zamanda burada bir arz talep dengelenmesinin oluştuğunu bize gösteriyor. 956 desteği korunduğu sürece arz talep dengelenmesinden dolayı yatay bant hareketini takip ederiz. Ancak 956 altına da sarkıyorsa burada satıcıların güçlenmeye başladığı bir süreç takip edilir. Şu son düşüşe baktığımızda da en azından bir tepki geliyor diyebilmemiz için gene 1000'in üstüne atması gerekiyor paladyumun. Dolayısıyla burada da düşük zaman dilimlerinde yukarıda 1000 direncimiz, aşağıda da 956 desteği önümüzdeki günlerde önemli destek direnç bölgeleri olacak. Buradan Brent petrole geçecek olursak 72 dolardan başlayan yükselişin bir düzeltme sürecini takip ettik. 75,5'ların kırılması ana beklenti olarak tekrar piyasanın 72'ye kadar satışlarının devamı olacak. Fakat bir ara destek bölgesi olarak bakın %78.6'nın geçtiği bölgeyi tam da destek olarak çalıştırmakta. Bu bölgenin destek olarak çalıştığını söyleyebilmemiz için minimum yukarıda 76 doların üstüne atması gerekir. Bu tarz bir hareket tepki sürecini bize gösterecek ve 79-80 dolar direnci takibimizde olacak. Bu maksimum tepki sınırıdır. 80 dolar üstü hareketlerde tekrar 82,5'ların gündeme geldiği bir süreci takip ederiz. Ancak şu an için yukarıda 76 dolar, aşağıda 73.80 önemli destek direnç bölgemiz, kırılıma göre yön netleşecektir. Evet değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.